Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine oldukça kolay bir tatlı tarifim var. Fırın kullanmadan, kek hazırlamadan kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen yapımına geçiyorum. Pudingi için tencereye 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyelim. Kuru malzemeleri karıştıralım. ...500 mililitre sütü içerisine ekleyelim. Toplamda 2,5 su bardağı yapıyor. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştıralım. Tencereyi ocağımıza alalım. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha ocakta tutup ocaktan alalım. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya ekleyelim. Karıştırarak erimesini sağlayalım. Pudingin içerisine 1 paket sade bisküvileri elimizle parçalayarak ekleyelim. 1 paket 200 gram arkadaşlar. Arada bir karıştıralım. Daha sonra tekrar ekleyelim. Bisküviler bitene kadar devam edelim. Tatlımızın ilk kısmı hazır. Bir kenara alalım ve soğumasını bekleyelim. Mozaik pastalı kısmı soğurken biz de krem şantisini hazırlayalım. Krem şantisi için karıştırma kabına 1 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt alıp kıvam alana kadar çırpalım. Bu kıvama geldikten sonra yeterli demektir. İçerisine 2 su bardağı hindistan cevizi ekleyelim. Azar azar ekleyerek karıştıralım. Krem şantili kısmı da hazır. Bir kenara alalım. Tatlımızın yapımına başlayalım. Tatlımızın yapımı için bu şekilde sufle kaplarını streç film ile kaplayalım. Kenarlarından sarksın streç film. Çünkü üzerinde kapatacağız. Hazırladığımız hindistan cevizli krem şantiyi alt kısmına koyalım. Spatula ile üzerini düzeltelim. Krem şantili kısmını koyduk. Daha sonra mozaik pastadan üzerine koyalım. 2-3 kaşık koymanız yeterli. Üzerini spatula ile düzeltelim. Streç filmi kapatalım ve buzdolabımıza kaldıracağız. Tatlılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Toplamda 5 tane oluyor. Üzerine çikolata sosu hazırlıyoruz. Bunun için tencereye 1 çay bardağı süt kreması koyuyoruz ve ısıtıyoruz. Isındıktan sonra içerisine çikolataları ekleyelim.
150 gram kadar çikolata kullandım. Çikolatalar eriyene kadar iyice karıştıralım. Çikolata sosunu hazırladıktan sonra da buzdolabına koyalım ve buzdolabında koyulaşana kadar bekletelim. Rengi ve kıvamı oldukça güzel oldu. Tatlılarımız da buzdolabında bekliyor. Çikolata sosumuzu da bekletiyoruz. En az 1 saat beklese yeterli tatlılarımız. Dolapta beklettiğimiz tatlılarımız artık hazır. Dolaptan çıkartıyoruz ve sufle kaplarından çıkartıyoruz. Bu şekilde streç filmini açın. Böyle kenarlarına sarın ve elinizle çekin. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Streç filmi de üzerinden çıkartıyoruz. Ve servis tabaklarımıza koyuyoruz. Soğuttuğumuz çikolata sosunu da üzerine gezdiriyoruz. Biraz daha soğusa olacakmış aslında arkadaşlar. Biraz kıvamı akışkan oldu. İyice soğutun ki kıvamı koyu olsun. Çikolata soslarını da gezdirdim. Son olarak Antep fıstığı tozu ile süsleyelim. Bu kısmı tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi tatlılarımızın yapım aşaması bitti. Oldukça kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece düz bir yuvarlak kabınız olması gerekiyor. İsterseniz güveç kaplarında da hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bir tanesini bu şekilde kesiyorum. İç kısmına birlikte de bakalım. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak oldukça güzel oldu arkadaşlar. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Oldukça yumuşak, ağzınızda eriyip gidecek bir tatlı tarifi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.